Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba, ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün günlerden pazar, ayın 5'i arkadaşlar, Mayıs ayındayız, 2024 yılındayız. Gelen yorumlar için hepinize teşekkür ediyorum. Konumuz Sıla yolu. Çok yorumlar geldi, sorular geldi, teşekkürler geldi. Allah razı olsun. Soruları elimden geldiği kadar cevapladım. Sizin de bir sorunuz varsa arkadaşlar bu videonun altında tabii ki yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar herkese her zaman yardımcı olmak üzerime bundan sonra görev alındım. Arkadaşlar dediğim gibi bugün pazar, hepinize hayırlı uğurlu dinlendirici bir pazar olsun. Çalışan arkadaşlarımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Bugünkü konumuz da Sıla yolu. Türkiye'de yabancı plakalı aracı ile uzun süre kalacak gurbetler için rehber. Yeni rehber çıkarıldı. Bu rehberin linki arkadaşlar bu videonun altında öbür linkler gibi mevcuttur. Nasıl Türkiye'ye neler ne kadar götürebilirsiniz onun linki de var. Otellerin adresleri var, benim kaldığım, bildiğim, e, iyi bulduğum oteller, vinyettiler nereden alınır, hepsinin linki videoların altında mevcuttur arkadaşlar. Şimdi fazla uzatmadan hemen bu konuya geliyorum. Sizi biraz aydınlatmak istiyorum. Sonuna kadar dinleyin. Çok sorular oluyor bu konuda. Ben şu kadar gittim, şu kadar kaldım, geri döndüm, bu kadar kaldım. Ne hesaplayacağım, nereye başvurmam lazım vesaire vesaire. Türkiye'de yabancı plakalı aracı ile uzun süre kalacak gurbetçiler için hazırlanan 2024 yolcu rehberi birçok sorunun da cevabı oldu. Avrupa ülkelerinde ikamet eden birçok Türk vatandaşımız uzun süreli Türkiye'de kalırken yabancı plakalı aracını da beraberinde götürüyor. Ancak birçok kişi için yabancı plakalı araç konusunda soruları bulunuyor. Tatil sezonu yaklaşırken internet üzerinden en çok aranan sorulardan arasında kimler yabancı plakalı taşıt ile Türkiye'ye giriş yapabilir? 185 günlük sürenin hesabı nasıl yapılır? Emekli olanlar için 185 gün şartı var mı? Geliyor. Arkadaşlar bilhassa emekli olan abilerimiz, ablalarımız seyrederse çok faydalanır bu videodan. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Türkiye'de uzun süreli kullanılacak yabancı plakalı kara taşıtları için 2024 yolcu rehberi yayınladı. Yayınlanan rehberde kimlerin yabancı plakalı aracını Türkiye'de bırakabileceği, araçların ne kadar süre ile kalabileceği, emekli vatandaşlar için geçerli muafiyet kuralları ve birçok bilgi yer alıyor. Kendi aracıyla Türkiye'ye gidecekleri yakından ilgilendiren sorular, bu cevapların bulunduğu 2024 yolcu rehberine bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar linki videonun altına montajlıyorum. Oradan bakabilirsiniz ve gelin hep beraber bu rehberi beraber inceleyelim. Yabancı plakalı kara taşıtları için yolcu rehberi. Nokta 1. Kimler yabancı plaka taşıt ile Türkiye'ye giriş yapabilir? Yurt dışında ikamet eden kişiler, ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı bir adet yabancı plakalı kara taşıtını geçici olarak Türkiye'ye getirebilir. Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler ise ikamet yerleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da getirebilir. Taşıt getirecek kişilerin öncelikle yurt dışında yerleşik olma koşulunu sağlaması gerekir. Yurt dışında yerleşik olma, olağan durumda yurt dışında ikamet eden kişinin Türkiye'ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurt dışında bulunmasını ifade eder. Taşıt getirecek kişilerin yurt dışında ikametgahının bulunması şarttır. Gemilerde çalışan, şantiyede geçici süreyle görev yapan veya otelde kalan kişiler son bir yılın 185 gününü fiilen yurt dışında geçirseler de yurt dışında ikamet tesis etmediklerinden dolayı yurt dışından yerleşik sayılmazlar. Yurt dışına çalışmak, öğrenim, görmek amacıyla veya geçici görevle gidip kesin dönüş yapan vatandaşlarımız ikametlerini Türkiye'ye naklettiklerinden yabancı plakalı kara taşıtlarını geçici olarak Türkiye'ye getiremezler. Nokta 2. 185'lik sürenin hesabı nasıl yapılır?
Yurt dışında yerleşik olmak koşulundaki 185 günlük süre hesabı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden temin edilen pasaport giriş çıkış kayıtlarına göre program vasıtasıyla yapılır. Pasaport veya kimlik bilgileri programa girilir. Program Türkiye'ye giriş yapılmak istenilen tarihten geriye doğru 1 yıl 365 gün giderek Türkiye'de ve yurt dışında kalınan süreleri hesaplar. Son bir yıl içinde Türkiye'ye farklı pasaport veya kimliklerle giriş çıkış yapan kişilerin 185'lik süre hesabının hatalı yapılmaması için Gümrük İdaresi'ne bilgi vermesi gerekmektedir. Hesaplama sonucunda kesintili veya kesintisiz son bir yılın toplam 185 günden fazlasını yurt dışında geçiren ve olağan durumda yurt dışında ikamet eden kişiler yurt dışında yerleşik olma koşulunu sağlamış olur. Her girişte 185 gün yurt dışında bulunma şartı Gümrük İdaresi'nce kontrol edilir ve bu şartı sağlayanların taşıtlarına giriş izni verilir. Vatandaşlarımız bu koşulu sağlayıp sağlamadıklarını www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan yurt dışında yerleşiklik sorgulama hizmetini kullanarak sorgulayabilir. Ayrıca yurda giriş çıkış işlemlerine ilişkin bilgiler de yine Turkiye.gov.tr adresinden yurda giriş çıkış belge sorgulama hizmeti kullanarak sorgulanabilir. Yola çıkmadan önce Türkiye adresinden yukarıdaki sorguların yapılması veya pasaportta kayıtlı giriş çıkış bilgilerinden süre hesabının yapılması gümrük kapılarında yaşanacak mağduriyetleri engelleyecektir. Arkadaşlar bu böyle devam ediyor. İkinci sayfadayız. 7 sayfa dolu böyle. Neleri nasıl yapılacak hepsi detaylı yazılmış. Biliyorsunuz 2 sene aracınız kalabilir. Böyle giriş yaptığınız zaman gümrükte zaten size soracak, gümrük memuru soracak ne kadar kalmak istiyorsunuz? Uzun bir süre kalmak istiyorum diyorsunuz. Yani 2 seneden fazla. O 2 sene geçtiği zaman arkadaşlar tekrar arabanız için izin almanız lazım. Türkiye'ye getirilen taşıtlara verilen süre ne kadardır? Nokta 6 bu. Atladım şimdi. Yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın ile Türkiye'de oturma izni bulunan yabancı uyruklular yabancı plaka taşıtlarını 2 yıla 730 gün kadar Türkiye'de bulundurma ve kullanma imkanına sahiptir. Türkiye'de oturma izni bulunan yabancı uyruklarının taşıtlarına 730 gün aşmamak üzere ikamet tezkeresinde belirten kadar süre verilir. Türkiye'de oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere 180 günde toplam 90 gün süre verilir. Yani Türkiye'de oturma izniniz olması lazım. Yoksa kurallar değişiyor arkadaşlar. Bu 730 gün geçtikten sonra onu tekrar uzatabiliyorsunuz. Nokta 8. Türkiye'ye taşıtıyla gelen yurt dışında yerleşik kişiler giriş tarihinden geriye doğru son 185 gün içinde taşıt getirmiş ve kullanılan süreler 130 günden düşülür ve kalan süre verilir. Arkadaşlar gerçekten her şey yazıyor ama bunların hepsini şimdi okumaya kalksam çok zamanınızı alacak, kafanız iyice karışacak. En iyisi videonun altındaki linke tıklayın. Ben bu arada tabii ki bir gözümden de araştırıyorum. Neredeydi o? Arkadaşlar hepsi detaylı yazıyor ama inanın çok uzun. Bakayım kaç sayfaydı? Her şey detaylı yazıyor. Her şey. 12 sayfa. 12 sayfa. Buna zaman lazım. Şimdi bunu çabuk çabuk okursam zaten anlamazsınız. Zaten sonuna kadar da izlemezsiniz herhalde zannediyorum. Arkadaşlar linke tıklayın. Orada her şey gerçekten detaylı yazıyor. Bu 2 sene geçmeden evvel kaç ay evvelsi başvurmanız lazım.
Aslında her şey cep telefonundan da oluyor ama biz yaşlı insanlar tabii cep telefonunu bazen beceremediğimiz için gidip memura orada soruyoruz, soruşturuyoruz. Memur bey orada görevli olan bize yardımcı oluyor. Bu imkanların hepsi var, hepsi yazıyor. Nereden, nasıl alabilirsiniz? Cep telefonundan cep telefonu genç birisinin eline verdiniz mi arkadaşlar 2 dakikada 2 sene sonra tekrar uzatabiliyorsunuz 1 sene. Ondan sonra tekrar 1 sene daha uzatabiliyorsunuz. Toplam 4 sene kalabiliyorsunuz. Mesela diyeyim ki Almanya'da oturumunuz var. Türkiye'ye gittiniz. Almanya'da yalnız bir adresiniz olması lazım yoksa olmuyor. Bunların hepsi detaylı bu rehberde yazıyor arkadaşlar. 4 seneye kadar kalabilirsiniz. Şimdi tabii bazı arkadaşlar bana bundan evvel de yazmıştı. Buna benzer video yapmıştım. Benim ne işime yarar? 2 sene sonra TÜV geliyor. Arkadaşlar şimdi hepimiz de biraz bekleyelim. Belki bakarsınız bu TÜV konusu Türkiye'ye aktarabilir. Almanya'ya gideceğinize belki Türkiye'de de TÜV'ü alma imkanımız olur. Belki diyorum bekleyeceğiz ve umut edeceğiz bugün gelsin diye. Yoksa Almanya'da 2 sene sonra TÜV istenen ülkelerde tabii ki geri dönmesi lazım 2 sene sonra. TÜV'ünü alıp ondan sonra Türkiye'ye gene giriş yapar. Artık tabii herkes kendisi hesaplasın. Ne kadar kalacak, hangi süre kalacak, Almanya'ya döndü 185 gün mü kalacak, ne kadar kalacak bunu herkes kendisi bilir. İsviçre arkadaşlar yeni bir araba aldığınız zaman sizi ta 5 sene 6 sene sonra çağırıyor TÜV için. Birinci TÜV için. Ondan sonra da kantona göre çoğu 2 sene, 3 sene sonra sizin adresinize mektup geliyor. Arabanın TÜV'ünü yenileyeceksin diye. Yeni araba alanlar bundan tabii ki faydalanır. İsviçre'de oturanlar için konuşuyorum şimdi. Türkiye'ye gittiği zaman yeni arabası varsa bunun TÜV'ü zaten 5 sene evvelsi gelmiyor. Yani 4 sene kolaylıkla kalabilir. Arkadaşlar 12 dakika oldu videom. Kusura bakmayın. Acele okumak istedim ama sonu yok. Gerçekten çok detaylı. Hepsi yazıyor. Videonun altında en üstte bu link var. Onun altında Türkiye'ye neler götürebilirsiniz? Türkiye'ye neler getirebilirsiniz? Onun videonun linki var. Onun altında arkadaşlar vinyetler nereden alınıyor? Onun altında benim kaldığım, beğendiğim otellerin adresleri var. O otellerde de kalabilirsiniz. Ben şahsen Haziran'ın başında Türkiye'ye gideceğim. Size videolar çekerek gideceğim. Bakarsınız canlı yayın yaparak gideceğim. Yalnız hafta arası gideceğim. Artık sizler ne kadar faydalanırsınız bu canlı yayınlardan bilemiyorum ama canlı yayınları tabii ki vaktiniz olduğu zaman sonradan da izleyebilirsiniz. Tekrar bir otelde kalacağım. Oteli tanıtacağım. Fiyatını, memnun kaldım mı, araba parkı garantili mi, arabaya bir şey olur mu bunları size göstereceğim. Ve en son bilgileri tabii ki size vereceğim arkadaşlar. Özel olarak Haziran'ın başında hazırladım. Öyle plan yaptım. Sizler sonra giderseniz benim size verdiğim bilgilerden %200 faydalanın diye yani. Onun için arkadaşlar. Ondan sonra sizlere tabii ki hayırlı yolculuklar diliyorum. İlk önce ben, sonra sıra sizde. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar hepinize hayırlı pazarlar. Kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın Murat.